Miftahul Kulub, kalplerin anahtarı. Muhammed Nuri Şemseddin Nakşibendi. 7. kısım 3. bölüm. Nefi ve ispat. Üstteki başlıklardan da anlaşılacağı gibi bu 3. kısımda nefi ve ispat anlatılacaktır. Yani kelime-i tevhid. Bu mübarek kelime-i tevhid için tarikat ehli zatlar şöyle demişlerdir. 3 manaya gelir şöyle ki, bu yola yeni giren mübtedi salik için la ma'bude illallah, Allah'tan başka ibadet edilecek zat yoktur cümlesini okumak vardır. İşin ortasında bulunan mütevassıt hak yolcusu salik için la maksude illallah, Allah'tan başka maksat yoktur cümlesini okumak vardır. İşin sonuna varan hak yolcusu müntehi salik için ise la mevcude illallah, Allah'tan başka mevcut yoktur cümlesini okumak vardır. Ancak hak yolcusu salikin bu nefi ve ispata geçmesi için bazı şartlar gerekir. Öncelikle önceki kısımda anlatılan 7 latifenin özellikleri olduğu gibi zuhur etmelidir. O zuhur eden halleri mürşit olan şeyhine anlattıktan sonra nefi ve ispat zikrine geçebilir. Anlatılmak istenen mana daha açık olarak şöyledir. Yukarıdan beri anlatılan şekilde tam bir temizlik içinde olacaktır. Sonra tenha bir yere oturacak. Bu oturma halinde kıbleye dönecek ve dizi üzerine oturacaktır. Bundan sonra hak yolcusu salik, yapmayı adet edindiği teveccühü de yerine getirecektir. 7 latifenin payları olan ismi celali, Allah adını da okuyup bitirecektir. Bundan sonra anlatılan teveccühü bozmadan nefi ve ispat zikrine geçecektir. Bu zikri şöyle yapacaktır. La, yok kelimesini okurken Arapça aslına göre yazılan bu kelimeyi açık bir şekilde alttan göbeğinin üstüne yazılmış görmeli, bir dalı sağında, diğer dalı ise solunda hissetmelidir. Okurken sesini beyninin ortasına duyuracak kadar uzatmalıdır. İlahe, ilah kelimesini okurken de la kelimesini götürdüğü beyninin ortasından başlatmalı, sağ küreğinin üzerine getirdiğini tasavvur etmelidir. İllallah, ancak Allah vardır kelimesini alırken de bu kelimeyi sağ omuzundan itibaren yazıldığını ve çam kozası şeklindeki kalbine kadar o şekilde geldiğini tasavvur etmelidir. Ondan sonra göbeğinin altında nefsini tutmalı, bir nefeste 3 kere anlatılan şekilde işaret edilen manaları düşünerek kelime-i tevhidi okumaya başlamalıdır. Şöyle ki, la, yok kelimesini göbeğinin üstünden alıp yukarıya doğru çekerken, yeryüzünden arşa, arştan dahi yeryüzüne kadar tüm varlığın hemen her zerresini fena bulup yok olmuş kabul etmelidir. Hatta kendisini dahi ortadan silinmiş görmelidir. Bundan sonra ilahe, ilah kelimesini getirip sağ küreği üzerine bırakır, bu arada haktan başka bir şey yok, ölçüsünü elden bırakmaz. Sonra illallah, ancak Allah vardır kelimesini kalbinin üzerine yapıştırır, içinden şöyle der. Ancak varlığı mutlak, gerekli yüce zat vardır. Bundan sonra Muhammedur Resulullah, Muhammed Allah'ın elçisidir cümlesini dahi fikrine getirmeli ve bunu yüce Allah'a vuslat için bir vesile bilmelidir. Daha sonra nefesini bırakır. Nefesini dışarı verir iken de ilahi, ente maksudi ve rızake matlubi, Allah'ım, maksadım sensin, talebim hoşnutluğundur duasını okur. Bu şekilde alıp verdiği nefesleri arasındaki boşluğa düşük düşünceler düşmesinden korumalıdır. Anlatılan tertibe göre 21 nefeste 63 kelimeyi tevhid okur. Hemen her günde bu tertibi sürdürür. Bu okumalardan bir belirti meydana çıkmaz ise zikreden hak yolcusu salik hiç bırakmadan zikrini tam manası ile sürdürür ama bu kere başka türlü. Şöyle ki mübarek kelimeyi tevhidi anlatılan şekilde
yine bir nefeste 7 kere okur. Bu hesaba göre 21 nefeste 147 kere tevhid-i şerif okumuş olur. Tevhid zikrine bu şekilde devam edip giderse Allah'tan inayet gelir. Bu inayetle gelen Allah'ın ihsanı olan ilahi feyizler ve samedani belirtiler görülür. Hak yolcusu salik, bu ihsanların ortaya çıkmasında dahi ilahi, ente maksudi ve rızake matlubi, Allah'ım, maksadım sensin, talebim hoşnutluğundur şeklindeki duasını okumalıdır. Zikrine, fikrine devam etmeli, daha ileri gitmeye bakmalıdır. Anlatılan ihsanın, feyizlerin birinde eğlenir kalır ise ya çamura ya da bir batağa düşmüş olur ki temizlenmesi zordur. Büyük bir uçuruma düşmekle burun burunadır. Bunun için gelen feyizlerin, ihsanların hiçbirine bel bağlamamalıdır. Şöyle ki, bütün baştan ayağa kendisini nur görmek ihsan olunsa dahi, daima bunun artmasını dileyerek, İlahi, ente maksudi ve rızake matlubi, Allah'ım, maksadım sensin, talebim hoşnutluğundur diye okuyup, zikirle, fikirle meşgul olup durmalıdır. Zira İsmi Celal, zata bağlı beraberlik cezbesini elde etmeye sebep olur. Kelime-i tevhid ise, zata bağlı kayyumiyet cezbesini elde ettirir. Edeplerine uygun olarak, zikreden kimse zikrini sürdürür ise, zikrinin sonucu faydalar elde edilir. Şöyle ki, nefi tarafında beşeriyet varlığı silinir. İspat canibinde ise kayyumiyet cezbesi ortaya çıkar. Bu manada şöyle denilmiştir. İza temmet tevhidu zaharatil cezbetu ve iza zaharatil cezbetu fena ma sivallahu ve baqiye ma huve minallahi teala. Tevhid tamam olduğu zaman cezbe zuhur eder. Cezbe zuhur ettiği zaman ise Yüce Allah'ın zatından başka her şey silinir, Allah tarafından gelen kalır. Kelamı kadime gelen vahide, Kur'an'da Nahl suresinin 96. ayetinde dahi bu manaya şöyle bir işaret vardır. Sizdeki tükenir, Allah katındakiler kalır. Ancak zikreden hak yolcusu mürid, zikrini 21'e ulaştırdığı halde hiçbir iyi sonuç meydana gelmez ise, bu durum zikir şartlarındaki eksiklikten ötürüdür. Bu durumda işi baştan almalıdır. Zikrin şartlarına uygun, huzur ve içten saygı ile yapılan zikirdeki derin manayı düşünmelidir. Bu arada dünya, ahiret, hayır, şer, ilim, amel çeşidinden şeylere düşüncesinden silip atmalıdır. Bütün akla gelen şeyleri dahi nefi tarafı ile kalbinden sökmelidir. İspat tarafında ise yüce hakkın tekliğini düşünmelidir. Bir süre için olsa dahi ilmi çalışmaları, kitaplara müteala etmeyi, ondan bundan söz açmayı, çekişmeyi bırakmalıdır. Zira tevhidin akla dayalı şeylerle ilgili kılınması, hakka yönelmeye perdedir. Yine kusurlarını tamamlayıp bu yoldaki eksikliğini gidermek için 5 vakit farz namazlarını sünnet-i müekkedeleri usulüne uygun olarak tam bir huzurla kılıp, bu üstün görevlerini mutlaka yerine getirmelidir. Zira kutsi bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Bana yaklaşanlar kendilerine farz kıldığım görevleri yerine getirmek kadar başka hiçbir şeye yaklaşamazlar. Bu arada zaruri durumlar dışında bilhassa gönül yolu ile halktan uzak durmayı tercih etmelidir. Böylelikle vakitlerini boşa gidermeden tevhid-i şerifle meşgul olmalıdır. Seslendiren Abdullah Can.